Herkese selam. Bugün çok keyifli bir tarif yapacağız. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey meyveler ve çikolata. Çilekleri yıkadıktan sonra iyice kuruladım. Elmaları da aynı şekilde. Yıkayıp kuruladım ve böyle klasik elma dilimi şekli verdim. Şimdi bunu kenara alalım. Çikolatayı benmari usulü eriteceğiz. Bunun için ben çaydanlık kullanacağım. Yani ısınabilen herhangi bir kap da kullanabilirsiniz. Böyle içine birazcık su koydum. Şimdi altını açacağım. Bu su kaynayana kadar bekleyeceğim. Evet, su kaynadı. Şimdi altını birazcık kısacağım. Önce çileklerin çikolatasını eriteceğim. Çilekler için bir paket bitter, bir paket sütlü kullanıyorum. Ben böyle seviyorum. İsterseniz tamamen sütlü ya da tamamen bitter de kullanabilirsiniz. Şimdi kabın üzerine çikolata kasesini oturttum. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Kabın tabanı suyla temas etmeyecek. Burası önemli, yoksa çikolatalar yanar. Ocağın altını tamamen kıstım. Şimdi bu şekilde çikolatanın erimesini bekleyeceğim. Benmari usulü dediğimiz şey bu oluyor. Suyun buharında çikolatayı eritiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi hemen erimeye de başlıyor. Diyetinize de uyarlayabileceğiniz bir tarif. Çok kalorili değil aslında ama şeker oranını düşürmek için şu da yapılabilir. Çikolatayı şekersiz tercih edersiniz. Bu sayede diyet içinde güzel bir tatlı olabilir. Tabii porsiyona dikkat edildiği sürece. Ayrıca çocuklara meyveyi sevdirebilecek bir tarif de olabilir. Meyveye alıştırabilmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Mutfakta onlara küçük roller verip kendilerinin hazırlamasını sağlarsanız belki çok daha etkili olabilir. Çok az kaldı. Birazdan tamamen erimiş olacak. Dediğim gibi burada bir paket bitter çikolata, bir paket de sütlü çikolata var. Ben ikisini karışık seviyorum ama siz dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çikolata tamamen eridi. Şimdi bunu alacağım. Şöyle kenara alayım. Aynı şekilde elmalar için hazırladığım çikolatayı eriteceğim. Elmalar için 2 paket sütlü çikolata kullanıyorum. Ayrıca parçalanmış yer fıstığı da gerekiyor. Yer fıstığıyla gerçekten çok güzel oluyor elma. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinizden de eminim. Aynı şekilde bu çikolatayı da benmari usulü eriteceğim. Ama bu erirken bir yandan çikolataları hazırlayabiliriz. O yüzden bunu arkaya alacağım. Burası çok ısındığı için şöyle bir bez koyuyorum buraya. Hazırladığım meyveleri böyle bir tepsiye koyacağım. Altına da pişirme kağıdı serdim ki yapışmasın. Yapışmasını önlemek için kullanıyorum bunu. İsterseniz streç film de koyabilirsiniz. Şimdi erittiğim çikolatayı yanıma alıyorum. Çileklerinizi yıkadıktan sonra mutlaka kurulayın. Şöyle ortaya alayım. Şimdi çikolataya çileği bandırıyorum. Geniş bir yüzeyine çikolatanın değmesini sağlıyorum. Sonra fazlasını şöyle silkeleyerek akıtıyorum. İşte bu kadar. Basit, gerçekten basit, pratik ama çok da lezzetli bir tarif. Hepsini aynı şekilde çikolataya batıracağım. Gerçekten çocuklar da böyle şeyleri yaparken çok keyif alıyorlar. O yüzden çocuklarınızla ya da yeğenlerinizle güzel vakit geçirmek için iyi bir yöntem olabilir. Yani itiraf etmek gerekirse bu tatlıyı yaparken sonuncusu her zaman böyle çirkin oluyor. Ama dert değil. Bunu da yeriz. Şöyle koyuyorum. Bunu da atmayacağım tabii ki. Böyle dibi kalmış bir çikolatayı afiyetle sıyırabilirsiniz ya da kahve yaparken kullanabilirsiniz. Çikolatalı kahve de güzel oluyor. Ya da direkt kaşıkla yiyin ama ziyan etmeyin. Bunu alıyorum. Sanırım elmaların çikolatası da eridi. Onu da şöyle alacağım. Elmaları kabuğunu soymadan bu şekilde dilimledim. Kabuğunu soymuyoruz. Burası önemli. Çünkü kabuğunu soyarsanız elmanız çabucak kararır. Beklediği zaman çok hoş görünmeyebilir. Bunlar da biraz beklediği için karardı ama çok önemli değil. Şu şekilde elmayı tutuyorum. Bu iki yanını çikolataya batıracağım önce. Yine fazlasını akıtmak için silkeliyorum. Sonra çikolataya batırdığım iki yanını yer fıstığına buluyorum. Gerçekten yer fıstığı çok yakışıyor. Mutlaka deneyin. Bunu da çileklerin yanına alacağım. Hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Elmaların da tamamını hazırladım. Hepsi bu kadar değil. Biraz daha çıktı. Onları başka bir kaba aktardım. Şimdi
Bu meyveleri dolaba koyacağım. Bir 5 dakikada zaten çikolatası donacak ve yemek için hazır olacak. Biz şimdi dolaba gidiyoruz. Meyveleri dolapta bir süre beklettim. Son halini de size göstereyim istiyorum. Bir 4-5 dakikada çikolatası donmaya başlıyor ama tamamen sertleşmesini istiyorsanız biraz daha fazla bekletmeniz gerekiyor. Ben yaklaşık yarım saat kadar beklettim. Böyle gerçekten çok güzel meyveler oluyor. Ama benim favorim bu elmalı, yer fıstıklı olanlar. Bunlar çok daha güzel oluyor. Tamamen elmadan yapıyorsunuz. Hem sağlıklı hem lezzetli, güzel bir tatlı. Bu tarif bu kadardı. Pratik, kolay ama aşırı lezzetli, keyifli bir tarif. Denerseniz mutlaka yorum atın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.